2026 yılındayız. Tarifini sadece ben, kardeşim ve babam yapıyoruz. O zaman hamurunda ne var diye sormayacağım sana. Yok, tamam. Sandviç arasına börek yiyoruz. Sladolet, Slav dilinde dondurma demek. Az ürün, öz ürün. En güzel şekilde acılı Üsküp'e giriyorum. Bakalım ne kadar acı. Abi bu niye bu kadar lezzetli ya? Bana acı geldi biraz. Bu çok güzel. Oo bayağı ekşimtırak. Oo çok oldu. Ben Arnavut ciğeri için ölürüm. İstanbul'da belli semtler var ki gerçekten gitmekten çok büyük keyif alıyorum. Bayrampaşa bunlardan biri. Çünkü boşnak yemeklerini özlediğim zaman, özellikle köfteyi, böreği özlediğim zaman gitmekten çok büyük keyif alıyorum. Ramazan ayı umarım sizler için çok güzel geçiyordur. Ben bu videoları tekrardan söylemem gerekirse Ramazan'ın öncesinde çekiyorum. Ama emin olun siz gittiğiniz zaman Ramazan ayından hemen sonra veya şimdi gitmek isterseniz de çok güzel lezzetlere Bayrampaşa'da ulaşabileceksiniz. Kanalda farklı Bayrampaşa videoları var. Yani niye buraya gitmedin, niye şuraya gitmedin demeyin. Çünkü o videoların içinde yer alıyor o işletmeler. Ama bugün farklı bir yol izleyeceğiz. Farklı bir kahvaltımız olacak. Ardından farklı köfte duraklarımız olacak. Bir de dondurma durağımız olacak. Mevsim olarak kış aylarında olsak da ben yine de dondurmayı çok seviyorum. Sizlere de göstermek istediğim bir durak olacak. Yağmur yağıyor gördüğünüz gibi, ıslanıyoruz ama şeker değiliz ki eriyelim. O yüzden güzel bir video başlıyor. Video başlarken beğen butonuna basmayı, aynı zamanda abone olmayı ve tabii ki yorumlarınızla desteklemeyi lütfen unutmayın. Benim için yorumlarınız çok önemli. Ben her birini tek tek okuyorum ve cevaplıyorum. O zaman Bayrampaşa Lezzet Rehberi başlasın. Şemsiyemi de alayım ben. İlk durağımız olan Üsküp Simit Poğaça'ya geldik. Bayrampaşa'da. Burası bir klasik. Yanımda da Furkan var. Nasılsın Furkan? İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi çok enteresan bir kahvaltı yapacağım. Ben bugüne kadar yapmadım. Simit arası poğaça diyorlar. Bogaça diyorlar. Evet, simit poğaça. Simit bogaça ama aslında hamur arasında bir hamur. Evet, Bu aslında yokluktan savaş zamanı çıkan bir yemek evet. diyebiliriz Savaş değil mi? zamanında orada daha çok, biraz daha tok tutsun. Bol tereyağlı. Sandviçi de yağsız. Öyle güzel, yöresel bir lezzet. Çok güzel. Peki hikaye nasıl başlıyor? Yani sizi buraya ne zaman açtınız? Daha öncesi ne zamana dayanıyor? Kaçıncı kuşaksın sen? Yani ben şu anda 4. kuşağım. Benim büyük babamdan başlıyor. Üsküp'te daha çarşıda dükkanlarımız varmış. Tatlıcı ve börek salonu dükkanlarımız. Oradan başlıyoruz. Dedenin babasında. Tabii, dedemin babasından başlıyor. Dedem sonrasında 1950-55 yıllarında buraya geldiğinde burada tekrardan simit poğaça satıyormuş. Fırında pişirip sonrasında kahvelerde, caddelerde bu lezzeti. Arabada mı? Tabii. Ha, El çok güzel. arabasında satıyordu. Çok güzel. 28 yıl oldu. 28 yıldır da babam bu caddede, bu işletmede devam ediyor. Hep aynı yerde miydiniz? Hep aynı yerde. Çok güzel. Şimdi ortada bir börek var. O börek aslında içinde hiçbir malzeme yok. Sadece hamur var Sadece hamur ve tereyağı. ve full tereyağı var. Kaç kattır İçerisinde aşağı? başka hiçbir şey yok. Kaç kattır? Burası şu anda toplam 54 kat. 54 kat. Her katın arasında tereyağı var. Tabii. Acayip lezzetli olduğunu tahmin ediyorsunuzdur ve burada da aslında yağsız bir açma hamuru diyebilir miyiz buna? Biraz daha yumuşak. Yani açma hamurundan biraz daha farklı sandviçimizin hamuru. Yani açmadan daha yağsız. Normal bir hamurdan en yağsız şekilde Ha. bunu üretiyoruz. Güzel. Şimdi börek de tereyağlı olduğu için birbirlerini dengeliyorlar. Dengeliyor. Çok güzel. Sen demin onun kesişini yaptın. Çok güzeldi gerçekten. Hani ilk başta bir parça alıyorsun, ikiye açıyorsun. Sonra satırdan geçiriyorsun aslında. Büftek gibi. Evet, biftek gibi satırdan geçiriyor. Çok acayip, izlemesi keyifli. Bakalım yemesi de keyifli olacak mı merak ediyorum. Bunun haricinde başka hangi börekler yapıyorsunuz? Yani börek çeşitlerimizden kıymalı, peynirli, patatesli, ıspanaklı ve pırasalı böreğimiz var. Pırasalı da Pırasalı var. böreğimiz yani çok fazla İstanbul'da ve Türkiye'de çok fazla yapan yok. Yok, doğru. Onun dışında da börek çeşitlerimiz var. Fasulyeli, soğanlı, domatesli. Ama mi? tabii ki de pırasalı en büyük favori.
Çok güzel. Hatta Vallahi. bizim oranın da bir lafı vardır. Hani pırasa bile olsa yemem. Etli mi olması lazım yani? Yani yok. Tereyağlı. Bizde pırasa işte. Ver sana. Peki, çok güzel. O zaman bir tane yerim herhalde bundan. Sen yer misin? Tamam. Muhammed de yer. 2 tane biz alalım. Tamam. Hemen. Bunu böyle kestikten sonra böyle parça parça yapıyorsun değil mi? Yani Evet. Ya biraz daha ayırıyorum. Aha. Çünkü sonuçta mideye girdiği zaman lüklüye oturmasın komple. güzel. Yani biz ufaktan bir havalandırıyoruz ki havalandırdığımız zaman da daha rahat yemesi de kolay olsun. Hamuru Hem rahatsız da etmesin. kendiniz mi açıyorsunuz? Tabii komple. Ve şu anda bunun yani 2026 yılındayız. Tarifini sadece ben, kardeşim ve babam yapıyoruz. Çok güzel. Onun dışındaki ustalarımız bunlar hazırlandığında hepsi dışarıda. Bizleri bekliyorlar. Biz hazırlıyoruz hamurları. Açılacak kıvama getiriyoruz. Ondan sonra ustalara Şimdi o bırakıyoruz. zaman hamurunda ne var diye sormayacağım sana. Yok, sorma. Tamam, sormuyorum. Peki o zaman ben bir tane alayım. Tabii. Tamam. Bir Hemen. de pırasalıdan mı yesek ya? Yani bir pırasalı, kıymalı, peynirli, kıymalı da güzeldir. Karışık yapma. Yok, pırasalı O alayım zaman ben. pırasalı. Pırasalı. Tamam. Bir de tane pırasalı simit poğaça. ayarlayayım. Poğaça demelerinin sebebi Yani pogaça. bogaça. Öyle Pogaça. söyleniyor. Tabii. Bu sandviçi simidi. Aha, Böreği de pogaçası olarak geçiyor. çok güzel. Yani ikisinin birleşimi simit pogaça. Vallahi bravo. Ağzına sağlık. Ne kadar bunun fiyatı şu anda? Bunun fiyatı 80 lira. 80 lira. Bir tanesi. Bayağı da Yani doyurucu şöyle gözüküyor. bir tanesi doyurucu. Yani 2 tanesi akşam iptal olabilme ihtimalimiz Hadi var. ya. Bende de geçerli olur mu acaba? Bakacağız. Artık bir tane yiyeyim de bir. Ondan sonrasına bakarız. Masada görüşürüz. Üsküp Simit Poğaça'da çok güzel 2 tane kahvaltım var önümde. Aşırı heyecanlıyım. Çünkü bunu hep görüyordum ama bugün yemek fırsatı olacak. Bir de tabii ki pırasalı börek bulduğum için de çok şanslıyım. İstanbul'da gerçekten bulması artık çok zorlaştı. Genellikle evlerde babaanneler, anneanneler yapıyorlar. Dolayısıyla benim için özel lezzetlerden bir tanesi. Ama öncesinde simit poğaçadan başlayacağım. Boğaça, pardon. Şimdi bir hamurun tadına bakalım. Abi bu niye bu kadar lezzetli ya? Vallahi çok üzüldüm şu anda. Her hafta geleceğim buraya. Belli oldu. Nasıl biliyor musun? Böyle hani bir börek yersin de çok hamurlaşmış olur ya, öyle değil. Bayağı yaprak yaprak hamurun tadını alıyorsun. Ve altında üstünde her yerinde tereyağı tadı da var. Muazzam olmuş. Çok beğendim. Tadı çok iyi geliyor. Ben bir şöyle elde yemek istiyorum. Sandviç arasına börek yiyoruz. Hadi bakalım. Hakikaten çok doyurucu. Çiğneye çiğneye zar zor bitirirsin. Sandviç dediği gibi yağlı değil. Bundan dolayı içindeki börek çok daha lezzetini veriyor. Ve sandviç çok kalın da değil. Farkındaysanız böreği tutmaya yarıyor. Ya bu yediğim en iyi sandviçlerden biri ya. Hakikaten hamur arası hamur yiyorum ama çok lezzetli. Bir çayımdan takviye yapayım. Usul olarak çok farklılar. Şimdi ben Ramazan öncesinde çekiyorum bu videoyu. Bahsetmiştim videonun başında. Ramazan'da geldiğinizde bu yok maalesef. Ramazan'da sadece nohut mayalı pide yapıyorlar. O da onlara özel bir şey bence. Daha öncesinde çok fazla yerde görmedim. Nohut mayalı pideler gördüm tabii ki ama İstanbul'da çok yapan görmedim. O da Üsküp'te uzun süre mayalanan, yaklaşık 5 gün mayalanan meşakkatli bir pide. Nohut mayası 5 gün boyunca her gün sıcak suyla böyle besleniyor. Artık fermentasyon devam ediyor. 5. günün sonunda onu alıp hamura katıyorlar ve nohut mayalı pide olmuş oluyor. Pazartesi günü mayalamaya başladıkları ürünü cumartesi günü sunabiliyorlar insanlara. Dolayısıyla Ramazan'da geldiğinizde öğlen 12'den iftar saatine kadar gelip bunu da alabilirsiniz buradan. Bunları da artık Ramazan sonrasında yiyebileceksiniz. Ben şimdi sizin için pırasalıya geçiyorum. Pırasalının hastasıyız. Abi olay hamurda. Kıyır kıyır geliyor hamur. Yani bu kadar iyi kol böreği çok nadir rastlanılan bir şey. Bak çiğnedikçe bazılarında mesela diş kesmez. Çok daha uzun çiğnemen gerekir. Bunda öyle değil. Bunda çiğnedikçe hamur dağılıyor. Çiğnedikçe dağılıyor. Çok güzel bence. Pırasayı da öncelikle kavuruyorlar. Ardından baharatlarını katıyorlar, tuzunu katıyorlar. Sonra tekrar bir daha kavuruyorlar. Büyük büyük şekilde hamurun arasına koyup ardından rulo haline getirip bildiğimiz kol böreği haline gelmiş oluyor. Ben artık böyle peynirli kıymalı böreklere değil de daha çok böyle pırasalı veya ıspanaklı börekleri seviyorum. Burada ıspanaklı da var. Onu da aklınızda olsun. Şimdi şuna bir daha geri dönecek olursam hamurunu bir daha... Abi bu böreğin hamuru çok güzel.
Demin Furkan bana söyledi. Onu ekranda belki belirtmedik ama 45 dakika civarında pişiyor kol börekleri. Bunun böreği ise 2 saat 15 dakika civarı sürüyor. Yani çok daha meşakkatli, çok daha uzun sürüyor. Ama bu hamurun içindeki yani bu yağlılık hakikaten olacak iş değil. Çok lezzetli. Bir hamur parçasının bu kadar lezzetli olması lafla anlatılacak bir şey değil. Bir de yani kültür olarak Üsküp'te, Makedonya'da çok fazla böyle savaş zamanı çıkmış olan lezzet var. Onlardan bir tanesi bu. Nohut mayalı ekmek de öyle. 5 gün mayalanıyor. Uzun süre yapılıyor. Aynı babaanne anneanne usulü. Yani bu tariflerin hepsi sonradan uydurma değil. Hepsi geçmişten gelen ve gerçekten geleneklerinde olan tarifler. O yüzden burası güzel bir durak. Bayrampaşa'da gelecekseniz kahvaltı için iyi duraklardan bir tanesi. Hatta bence gelmelisiniz çünkü yaşamadığınız bir deneyim oluyor. Üsküp'e gitmeden sadece Bayrampaşa'ya gelerek bu tadı, lezzeti tadabiliyorsunuz. Bu arada sordum şu anda Üsküp'te var mı diye. Şu anda mesela bu usulde Kosova'da ve aynı zamanda Üsküp'te yapılıyormuş. Mesela Bosna'da yokmuş bu börekten. Aynı zamanda Arnavutlar yapıyormuş ama onlar böyle parça parça yapmıyorlarmış. Böreği kesip olduğu gibi simidin arasına koyuyorlarmış. Dolayısıyla bu usul bence çok daha yenilmesi, daha rahatlatan ve tabii ki içine sığmayacak kadar, taşacak kadar koydukları için çatalla da dışından böyle yiyebiliyorsun önce başlayıp. Sonra bu şekilde afiyet olsun oluyor. Üsküplü olan veya işte ne bileyim Boşnak olan bu tarzda böreğin tadını bilen ve aynı zamanda simit poğaça yemek isteyenler olacaktır mutlaka. Geldiğiniz zaman burada bir park problemi var, onu söylemek lazım. Hemen buranın arka sokağında bir kapalı otopark var. Navigasyonla bakarsanız onu da bulabilirsiniz. Çünkü önünde park yeri bulma şansı yok. Ben bir 20 dakika dolaştım. Onu da belirteyim çünkü bazı takipçilerim diyor ki gittiğiniz yerlerde araç park yeri var mı diyorlar. Önemli bir konu bence. Özellikle söyleyebileceğim hafta sonları misafirlerin neredeyse %70'i karşıdan geliyormuş. Kocaeli'den geliyormuş, Sakarya'dan gelenler varmış. Dolayısıyla hafta sonu birazcık daha kalabalık oluyormuş. Onu belirtmek gerekiyor. Hafta içi gelirseniz de burada sabah saatlerinde yapılıyor. 2 saat kadar kalıyormuş bu börek. Böreği bir kez yapıyorlar. Dolayısıyla sabah saatlerinde çıkıyor. Yaklaşık böyle 6 gibi değil mi? 5.30'da hazırmış mesela. Sabah 5.30'dan itibaren bunu yemek isteyebilirsiniz. Ama saat 10'a kadar servis ediliyor. Onda birisi geldi daha fazla aldı. Yarısını aldı mesela gitti geçmiş olsun. Kalmıyor. Buraya geleceğiniz zaman o yüzden biraz daha erken gelin. Böyle 8-9 o civarlarda. Maksimum 9'u geçirmeyin. Çünkü çekim olmasaydı ben bir tane daha yiyecektim bak o kadar söylüyorum. Hem bu hamur çok iyi hem de içindeki hamur çok iyi. Ben kestiririm birazdan bunun içine. Devamı gelir birazcık. Ben adisyonu da söyleyeyim. Simit poğaça 80 lira. Pırasalı böreğimiz 120 lira. Çayımız da 20 lira. Ramazan ayında geldiğinizde dediğim gibi bunları bulamıyorsunuz. Ramazandan sonra geldiğiniz zaman bir hafta sonrasında bunları yiyebileceksiniz. Bu video yayınlandığında 12 Mart yani az kalmış olacak. Haftaya yiyebileceksiniz öyle söyleyeyim size. Planları şimdiden yapın. Aynı zamanda Ramazan'da gelmek isterseniz nohut mayalı pidemiz ve aynı zamanda trilçe yapıyorlar. Trilçeyi de burada deneyebilirsiniz. O zaman sıradaki durakta Balkan lezzetlerine devam ediyoruz. Abi şunu arasına bir doldursanız da birazcık. Yarım kalmasın. Bir tane de Muhammed'e. Köfteci Mehmet Usta'ya geldik. İkinci durağımızda size hem köfte hem de sulu yemekler göstermek istiyorum. Önümde çok güzel bir dana ağırlıklı köftemiz var. Bu biraz daha böyle kalın, parmak kalınlığında bir köfte. %95 kadarıyla dana kaburga kullanıyorlar. Yani yağlı bir et. Aynı zamanda %5 kadarıyla da kuzu kaburgası var. Ben şimdi önce tadına bakayım ardından diğer lezzetlerinde ne olduğunu ve buranın hikayesini de size anlatmış olacağım. Bayağı güzel ve yağlı bir köfte gözüküyor. Baharat tadı yok. Onu sevdim. Daha çok et tadı alıyorsun ki bence bir köftede en önemli özellik bu olmalı. Etin önüne geçmemesi lazım. Şurada güzel bir köfte sosumuz var. Onu sürüp üzerine bir de köfte koyup öyle bakacağım. Köftede maydanoz da var gördüğüm kadarıyla. Salçası da çok güzel. Köfte salçası muazzam. Şimdi köfteyi farklı farklı varyasyonlarda yapıyorlar. Bu sade bir köfteydi. İçinde ekmek, soğan, tuz var ve aynı zamanda maydanoz var ama bu oranlar çok düşük miktarda. Etin önüne geçmiyor. Önemli özelliklerden biri bence buranın 2 tane kasabının olması. Eti kendileri işliyorlar. Karkas olarak alıp parçalamasını kendileri yapıyorlarmış.
sadece sade bir köfte yok. Aynı zamanda kaşarlı köfte var, acılı köfte var. Hamburger köfteler de çok yağlı gözüküyor, güzel gözüküyor. Etler de var, ızgarada farklı çeşitler de söyleyebiliyorsunuz. O yönden bence güzel. Tercihlerin fazlalığı olduğu için aynı masada oturan farklı insanlar farklı şeyler yiyebiliyor. Şimdi önümüzde de farklı sulu yemeklerimiz var. Bunlardan en merak ettiğim ve aynı zamanda ismiyle beni çeken acılı Üsküp kebabı. Bu biraz daha böyle soğanlı, biberli, domatesli bir yemek. Kuru fasulyemiz var. Bu İspir'den gelen fasulyelerle hazırlanıyor. İçinde etli, onu özellikle belirtmek lazım. Çok iyi olduğunu söyledikleri bir dana kavurmaları var. Bu kavurmayı merak ediyorum, o yüzden az söyledim. Yani buradaki diğer porsiyonlar tam, bir tek bu az porsiyon. Ve tabii ki Arnavut ciğerimiz var. Bu da dana ciğeri. Bunu da normalde soğuk servis ediyorlar. İsteyene ısıtarak da verebiliyorlarmış. Kendi yaptıkları bir yoğurtları var. Gördüğüm kadarıyla üzerinde çok güzel şekilde onun da kaymağı duruyor. Bir de kayısı hoşafımız var. Bu da benim en sevdiğim şeylerden biri. Son zamanlarda çok fazla hoşaf içiyoruz. Şimdi burası Ramazan ayında konsept olarak gündüzleri gene aynı şekilde servis ediyor. Yemekler şu anki tezgahtakilerin biraz daha azı olsa da yine aynı şekilde hizmet verecekler. Ama iftar saatinde köfte yiyecekseniz köfte menüsünü almanız gerekiyor. Yani sadece iftar saatinde menülü şekilde hizmet verecekler. Bunu bilerekten gelebilirsiniz. Ben şimdi bir köfteden sonra damağımı temizleyeyim yoğurtla. Yoğurt çok güzel gözüküyor bu arada. Of. Bunun kaymağı çok güzel geldi. Şimdi acılı Üsküp'e giriyorum. Bakalım ne kadar acı. Şöyle aldım. Et zaten damakta parçalanıyor. Dişte fazla çiğnemeye gerek yok. Damağında ezebiliyorsun. Acı bu arada, yani çok değil ama yine de acı. Yani bunu acı eşiği yüksek olmayanlar çok acı bulabilir. Ama sosunda var bence. Bakıyorum. Çok güzel geliyor. Acıymış ya. Ben bana acı geldi biraz. Güzel. Bunları yer değiştiriyorum. Kavurmayla baş başayım. Şimdi kavurmanın gördüğüm kadarıyla yağı çok güzel. Altında kendini bırakmış ve kolajen olmuş birazcık da orada. Bir dakika. Kavurma çok güzel. Baksana. Kavurma Rize usulü, biraz daha büyük kesim farkındaysanız ve gördüğüm kadarıyla kolajeni de donuyor. Yani ilik de var. Çünkü şuralarda mesela şöyle göstereyim. Bibere değen kısımlar donmuş. Yani oldukça fazla kolajene sahip. Çok güzel. Damakta çok güzel bırakıyor kendini. Ben orada bir de kuzu tandır gördüm. O da böyle kaşığı değdirdiğin anda parçalanıyordu. O yüzden burada yemekler uzun sürede pişiyor. Onu özellikle belirtebilirim. Tezgaha gelmeden önce çok uzun süre piştiği için lime lime oluyor bütün etler. Ve et ağırlıklı bir menüsü olduğunu görebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda bir salata barı da var, meze barı da var. Onlardan da istediğinizi seçebiliyorsunuz. Geldiğiniz zaman hangi lezzeti beğeniyorsanız onları masanıza alabiliyorsunuz. Değişmeyen 10 tane yemeği var menüsünde. Onların haricinde her gün değişen yemekler de olabiliyor. Mesela bazen Trabzon güveci de yapabiliyorlarmış. Dolayısıyla farklı yerlerden, farklı usullerde, Anadolu'daki farklı yemekleri menülerine katıyorlar. Kuru fasulyeye geçelim. Bu bayağı helmeli. Damağı böyle dilinle eziyorsun, yok olup gidiyor. Yani sanki püre oluyor. O kadar yumuşak kıvamda, çok güzel pişmiş. İçinde et de var. Bol tereyağlı, ispir, şeker fasulyesiyle yapılıyor. O yüzden bunu da gayet beğendim ve geldiğiniz zaman deneyebilirsiniz. Çok azıcık daha tuz olabilirdi. Tuz eksiği var bence ama yağ konusunda ve pişme konusunda çok iyi. Ve tadı çok iyi geliyor. Vallahi bravo. Kompostu çok güzelmiş. Oh, iyi geldi, şekerli şekerli. Son yemeğimiz olan Arnavut ciğerine giriş yapıyorum. Ben Arnavut ciğeri için gerçekten ölürüm. Yani o kadar seviyorum. Bunu da güzel yapan yer sayısı bence çok fazla yok. Evlerde çok güzel yapıyorlar. Bazı tanıdığım annesi Arnavut ciğeri yapan Arnavut arkadaşlarım var. O yüzden bu işi hakikaten dikkate almak gerekiyor. Arnavut ciğerini iyi yapan yer doğru yerdir. Bakıyorum şimdi. Güzel, çok güzel ama bir tık sert geldi bana eti. Doğrama şekli ve aynı zamanda pişme şekli çok güzel. Çok fazla pişirilmemiş. Onu özellikle söyleyebilirim. Zaten burada eti doğru şekilde pişirmek çok önemli. Bunu da çok güzel pişirmişler. Patatesle beraber gene aynı şekilde yapıyorlar. Biraz yağlı ama bence çok lezzetli. Bu da böyle bir ekmeğin arasına falan de belki girebilecek tarzda bir ciğer olmuş. Güzel. Bir sıralama yapmam gerekiyorsa köfte benim için bir numarada şu anda. Yedikçe hakikaten tadını
kaybetmeyen, bekleyen, damakta böyle yağını, suyunu çok güzel veren bir köfte. Et tadı alabildiğim bir köfte. Benim sevdiğim tarzda bir köfte. Yoğurt muazzam. Yani yanına mutlaka köftenin yanına bir tane yoğurt söylemeniz gerekiyor. Kavurma aynı şekilde. Kavurmayı çok beğendim. Aynı Rize usulü. Biraz daha iri doğrama ve kolajeni bol şekilde. Hatta tabakta şöyle göstereyim. Şuralar falan komple dondu. Gördüğünüz gibi. O yüzden kendi yağıyla pişiyor bu arada. Onu da özellikle belirtmek gerekiyor. Üsküp tava biraz acı geldi bana. Eğer acıdan hoşlanıyorsanız onu seveceksinizdir. Çok acılı değil ama yine de damakta böyle bir boğazda bir acılık bırakıyor. Kuru fasulye helmeli. Damakta ezebiliyorsunuz. Çok güzel. Fasulyesi çok güzel pişmiş. İçinde bir de et olması da bence avantaj. Bazı yerler etsiz yapıyor ve tereyağı tadını bol alabildiğiniz bir kuru fasulye. Ciğer zaten görüntüsü itibariyle de ve lezzet itibariyle çok güzel, çok sevdiğim bir lezzet. Buradaki de iyi örneklerden bir tanesi. Ben şimdi adisyonu istiyorum. Adisyonu belirttikten sonra sıradaki durağa devam edeceğiz. Adisyonumuz geldi ama ben buranın heyecandan hikayesini anlatamadım. Yemeklerin heyecanına kendimi kaptırdım. O yüzden birazcık hikayeden bahsetmek istiyorum. Mehmet Usta'nın hikayesi Siverek'te başlıyor. 1970 yılında İstanbul'a geliyor Siverek'ten ve Yıldırım Mahallesi'nde bir amcanın yanında çalışmaya başlıyor. Restorancılık yapıyor. Ardından 1983 yılına kadar bu şekilde çalıştıktan sonra 83'te Arnavutköy'e yani havalimanının olduğu yere gidiyor. Oradan bir el arabası alıyor. Onu kendi imkanlarıyla Yıldırım Mahallesi'ne getiriyor ve el arabasında köfteciliğe başlıyor. O köftecilik uzun süre devam etse de bir süre sonra küçük bir dükkana geçiyor. 10 yıl kadar o dükkanda, ardından farklı dükkanlardan geçiş yaparak 2007 yılında şu an bulunmuş olduğumuz yere geçiyor. Yaklaşık olarak da işte 17 yıla tekabül ediyor. Bulunduğumuz yer gerçekten Yıldırım Mahallesi'nin en güzel yerlerinden biri. Burada birçok iş yeri, şirket, herkes buraya öğle saatlerine yemeğe geliyorlar. Şu anda saatler 12.30'a yaklaştı. Yavaş yavaş içerisi dolmaya başladı. Benim olduğum bölgeyi almıyorlar ama dışarıda hakikaten kalabalık bir ekip var. Mehmet Usta'nın oğulları şu an işin başında. Ahmet, Mehmet, Yılmaz ve Murat. Ama az önce ben Ahmet abiyle konuştum. Dükkanda sürekli olarak değişiyorlarmış. Farklı kişiler durabiliyor ama hepsi bu işe hakim. Gerçekten çok özeniyorlar. 45 yıllık bir köfteci içinde gerçekten İstanbul'un en eski köftecilerinden biri diyebiliriz burası için. Özel bir yer. Bence köfte seviyorsanız gelmeye değer. Şimdi önümde bir sütlaç var ama sütlaçtan önce dilerseniz ben hesabımızı ileteyim. Köftenin porsiyonu 350 lira, İspir kuru fasulye 250 lira, Üsküp kebabı 400 lira, Arnavut ciğerimiz 350 lira, azet kavurmamız 300 lira, yoğurdumuz var 100 lira, kompostomuz var 100 lira. Teşekkür ederim. Sütlacımız da 170 lira. Çayımız geldi. Çay ikram mı? Tamam, çayımız ikrammış. Onu da almış olduk. Burada neredeyse 2 hatta 3 kişilik yemek var. 3 kişinin bölüşeceği bir ortamda 2020 lira tatlıyla beraber, ortaya gelen diğer yemeklerle beraber kaç ana porsiyon var? İşte Üsküp, kuru fasulye, Arnavut ciğeri, köfte aslında 4 tane falan oluyor neredeyse. 2020 lira. Bence köfte zaten 350 lira porsiyonu ve bayağı da dolu köfte. Kaç gram vardır köfte? 150 gram. Bayağı iyi. 150 gram, 160 gram, 350 lira. Doyurucu. Güzel. Ben şimdi sütlacın tadına bakacağım. Sütlaç çünkü çok güzel kabuk bağlamış. Bu aralar çok sütlaç yedik ya. Ramazan bölümlerini çekerken özellikle ilk bölüm, Ramazan'ın ilk bölümü hatırlıyor musunuz? Karadeniz lezzetleri çekmiştik. Orada bir sürü sütlaç yemiştim. Şimdi güzel gözüküyor. Güzel. Sütlacı beğendim. Biraz daha pirinçler taneli olabilirdi belki ama kıvamı çok güzel. Kabuğu çok güzel. Biz burada sütlacımızı bitirelim, çayımızı içelim. Sıradaki durakta serinlemek için bir dondurmacıya gidelim o zaman hep beraber. Orada görüşürüz. Şimdi Bayrampaşa'ya gelince tabii ki alışveriş için de çok güzel yerler var. Mesela burada yan tarafta trileçe yapan bir yer var. Ve isimler de hep klasik tabii ki, Boşnakça. Çok enteresan pastaneler var. Ben geldiğiniz zaman etrafta biraz dolaşmanızı tavsiye ediyorum. Sadece benim söyleyeceğim adreslere gitmeyin yani. Mesela kuru et alabileceğiniz çok fazla kasap var. Çoğu da kendi yapıyor. Bunlardan bir tanesi mesela The Best Bayraktar Şarküteri. Mesela bak şurada Nasko et var. Dolayısıyla her yerden kuru et alabilirsiniz geldiğiniz zaman. İyi yerler var. Bizim daha önceki videoda çıkarttığımız Can var. O da çok iyidir. Yani bu çevrede hem Balkanlardan getirenler var hem de kendileri yapanlar var. O yüzden tavsiye ediyorum. Üçüncü durağımız için Sladolet dondurmaya geldik. Sladolet Slav dilinde dondurma demek. Elimde de yapmış oldukları çok güzel bir dondurma var. Bu
Jersey sütünden yapılıyor. A'dan Z'ye tüm dondurmaları Jersey sütünden yapıyorlar. Gerçekten İstanbul'da çok fazla yerde bulamayacağınız çeşitte dondurmaları var. Şu an tezgahta 18 farklı dondurma var. Ama yaz aylarına doğru yaklaştığımızda özellikle Ramazan bayramından hemen sonra 36 çeşit dondurma olacak. Haziran gibi de daha da fazla çeşidi arttırıyorlar. Şu an bulunduğumuz yer Yıldırım Mahallesi'nde son açtıkları işletme. Aynı zamanda Kosova Caddesi'nde bir işletmeleri var. Aynı zamanda Beykent'te, Beylikdüzü'nde de bir şubeleri var. Elimde 4 farklı toptan oluşan çok güzel bir dondurma kabı var. En altta brownisalı dondurma var. Makedonya'dan geliyor brownisası. Bildiğiniz gibi böğürtlenden yapılan bir içecek. Balkanlarda çok fazla yerde görebilirsiniz. İkinci topta kuzu kulağı yeşil elma var. Çok azıcık da böyle limon tadı onda geliyor. Şurada gözüken yeşil olan da nane, limon, zencefil, baldan oluşuyor. Mojito olarak geçiyor o da. Onu da çok merak ediyorum çünkü başka hiçbir yerde görmedim. En sonunda da süt reçeli ve krokan var. Süt reçeli de Ezine'den geliyormuş. Onu da belirtmem gerekiyor. Jersey sütü %6 yağ oranının altındaysa sütü geri gönderiyorlarmış. Çok özeniyorlar. Hem süte hem meyvelere. Meyve haricinde şeker pancarı, başka hiçbir şey kullanmıyorlar. Glikoz yok. Dolayısıyla gerçek bir dondurma yiyorsunuz ve aynı zamanda yerli salep kullanıyorlar. O zaman bu kadar konuştuğumuza göre tadına bakma zamanı geldi. Şimdi benden önce sen denedin değil mi Muhammed? En hoşuna giden hangisi oldu? En üstteki. Krokan mı? Sen de seviyorsun böyle sütlü, karamelli tatları. Çok güzel. Özellikle krokanın tadı geliyor ama süt tadını çok iyi alabildiğim bir dondurma. Ama ben şu merak ettiğim zencefil, bal, limon, nane bunlarla yapılan çok güzel bir dondurma. Onu merak ediyorum. Yaş zencefil ve yaş nane ile yapılıyor. Dolayısıyla teker teker elle ayıklanıp temizlenip blenderda geçiriliyor. Hepsi bir araya getiriliyor. Meşakkatli bir ürün. Bakalım nasılmış. Bak kaşıkta nane var. Oo, bu çok güzel. Bak bu tam böyle yazın havuzdan çıktın veya denizden çıktın. Alacaksın bunu. Hani kaşık kaşık yiyeceksin. Öyle bir dondurma. Çok fresh. Bayağı damağı temizleyen, damağı dolduran bir dondurma. Diğerlerinin mesela bütün şeyini atıyor. Ekşi biraz da. Ve hepsinin tadı ayrı ayrı geliyor. Bir altta da kuzu kulağı ve yeşil elma var. Şimdi ondan alıyorum. Kuzu kulağını ayırıp blend ediyorlar. Aynı zamanda yeşil elma suyu ekliyorlar. Dolayısıyla bütün tatları ayrı ayrı alabiliyorsunuz. O çok güzel olmuş bence. Bir de kuzu kulağını dondurmada ilk defa görüyorum. Yani çok fazla böyle yapan yer yok. Genellikle kokteyllerde yazın çok fazla karşımıza çıkıyor. Ama bu dondurma için gerçekten çok fresh, daha böyle damağı tatlandıran çok güzel bir dondurma olmuş. Şöyle bir şey söyleyeyim. Her dondurmanın şeker oranı farklı. Dolayısıyla meyvenin şekerine göre, normalde hangi meyveden bir dondurma seçiyorsanız onun şekerine göre farklı oranlarda şeker ekliyorlar. Haliyle çok şekerli bir ürün yemiyorsunuz. Yani normalde muzlu veya vişneli dondurma yapıldığında her birine aynı oranda şeker atıyor birçok dondurmacı. Burada öyle değil. Burada hangisinin şekerli oranı fazlaysa ona göre daha az şeker eklemiş oluyorlar. Bir denge oluşturuyorlar kısaca. En altta browniesa'ya ulaşmaya çalışıyorum. Evet, ulaştım. Browniesa'yı bu arada içecek olarak da veriyorlar. Konsept çok güzel olmuş bu arada. Sadece dondurma değil, aynı zamanda kahve içmek için ve tatlı yemek için de buraya gelebilirsiniz. Browniesa da içebilirsiniz. Dolayısıyla burada farklı farklı tatlara imkan var. Dondurmanızı paket yaptırırken niye bir tatlı yemeyesiniz? Belçika çikolatası kullanıyorlar bütün çikolatalarda. Onu özellikle belirtmem gerekiyor. İsteğe bağlı olarak bunun üzerine güzel bir korneti ve aynı zamanda çikolatasını ekletebilirsiniz. Orada bir çeşmeleri var. O çeşmeden ağzımı altına dayayıp böyle bütün gün yiyebilirim. Hakikaten çok seviyorum ben. Özellikle Belçika çikolatasını çok seviyorum. Ama browniesa'yı dondurma olarak ilk defa deneyeceğim. Direkt browniesa tadı alıyorsun. Oo, bayağı ekşimtırak. Oo, çok oldu. Güzel vurdu. Bunlar hakikaten tam yaz tatları. Dondurma olarak çok fazla çeşitleri var demiştim. Yani şimdi 18 çeşit var ama Ramazan bayramı sonrasında 36 farklı çeşidi burada sunmaya başlayacaklar. Mesela yazın geldiğinizde çok farklı dondurmalar yiyebiliyorsunuz. Temenüşka bunlardan biri. Bulgarlar bilirler mutlaka. Orada satılan bir menekşe türü. O menekşeyi Bulgaristan'dan getiriyorlarmış. Onunla dondurma yapıyorlarmış. Yani çok fazla, hatta hiçbir yerde görmedim ben bunu. O yüzden tam böyle Balkan ezgileriyle çok güzel dondurma yapıyorlar. Buranın hikayesi aslında Gostivar'dan başlıyor. Makedonya'da Fahrettin Bey 1954 yılında İtalyan ustalardan dondurma yapmayı öğreniyor. Ardından 1956'da mübadele zamanı Ankara'ya geliyor. Ankara'da kardeşleriyle beraber Gençlik Parkı'nda dondurma satmaya başlıyor. 1976 yılında ise İstanbul Acıbadem'e geliyorlar. Orada dondurma yapmaya devam ediyorlar.
1981 yılında Emin Dondurma olarak Muratpaşa Caddesi'nde başlıyorlar. Bayrampaşa'ya gelmiş oluyorlar böylelikle. Ardından 2016'da Kosova Caddesi'ne geçiyorlar ve ismi değiştiriyorlar. Emin Dondurma'dan Suradolet Dondurma'ya geçiyor. Sonrasında Beykent Şubesi açılıyor. Yakın zaman öncesinde de arkamda görmüş olduğunuz Yıldırım Mahallesi'ndeki şube açılmış oluyor. Ben buranın konseptini çok beğendim. Dondurmalarını beğendim. Bundan sonraki süreçte özellikle Haziran gibi buraya gelip gene dondurmamı alacağım. Hatta her zaman alacağım ama Haziran ayında çok fazla ürün çeşitliliği oluyor. Beykent Şubesi'nde daha da fazlası varmış. Yani 40'ın üzerinde dondurma çeşidi var. Tarif 1954'ten geliyor. Bunu bilmeniz yeterli ve bence en önemli şeylerden bir tanesi taze meyve, Jersey sütü ve pancar şekeri kullanıyor olmaları. Herhangi bir katkı maddesi yok. Ben bunu çok beğendim. Topu 50 lira. Özellikle belirtmem gerekiyor. Kilosu da 900 lira. Bence fiyat lezzet olarak İstanbul'daki en iyi dondurmalardan biri diyebilirim. Sıradaki durakta görüşürüz. Son durağımızda Prizren köftecisine geldik. Önümüzde karışık bir köfte tabağı var. En başta pleskavisa, cevabi ve kasap köftemiz var. Aynı zamanda Balkanlardan bildiğimiz somun ekmeğimiz var. Bu ızgarada çok güzel ısınıyor. Sokamız var ve bir de karamaya ayranımız var. Ben tabii ki cevabiden başlamak istiyorum. Of, içindeki yağlar dışarı doğru çıktı. Çok güzel gözüküyor. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten çok başarılı. Köfte çok güzel. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Benim Bosna Hersek'te en son bir 5 tane köfteciyi dolaştığım bir turum vardı. Oradaki köftecilerden çok daha iyi. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu cevabi, bunu bir gerçek usulüyle yapalım mı şöyle? Artık bir hamura girelim hep beraber. Bu olmazsa olmaz. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra, bu arada ekmek sıcacık hala. Çok güzel ısıtmışlar. Tam böyle ekmek arası köfte yapmalık. Yani bu somon ekmeği ben gerçekten bayılıyorum. Neden ülkemizde bu ekmek arasına köfte yapmazlar şaşırıyordum. Neden sadece Balkanlarda yapıyorlar yani? Veya Boşnaklar yapıyor. Diğer köftecilerin de yapması lazım bence. Çünkü bu ekmek hepsiyle uyuyor. Oh. Burada bir sokamız var. Bu bir market ürünü değil. Özel yapılıyor. Çok güzel tadı. Biberi çok güzel geliyor. Aynı zamanda içinde kaymak var. Yani o yağlı çok belli oluyor. Çok güzel. Prizren köftecisi yaklaşık 7 ay önce açılmış. Çok ilginç. Hiç köfteciliği bilmezlerken bu işe girmişler. Ama Arnavutlar, Kemal var, abisi var. Aile işletmesi burası. Dolayısıyla Prizren'den bir usta getirmişler. Yaklaşık 4 ay boyunca ustayla beraber denemeler yapmışlar ve en iyi tarifi oluşturmuşlar. Köftenin tarifini öğrendikten sonra kendi menülerini oluşturmuşlar. Çok fazla Balkan lezzeti değil, sadece köfte üzerine odaklanmışlar. Aynı zamanda piyaz var, tatlıları var. Bence az ürün, öz ürün en güzel şekilde bunu yapmışlar. Kömür ateşinde pişiriyorlar. Bence çok değerli. Kömür ateşinde yapıldığı zaman köz tadı birazcık daha siniyor. Aynı zamanda yağlı bir köfte yapıyorlar. O yağlılıktan dolayı da gördüğünüz gibi mangal üzerinde vurdukları anda alttan alevler çıkıyor. Ben bunu yiyeyim, pleskaveseye geçip ardından etle ilgili biraz bilgi vereceğim. Pleskavese'nin içinde kuru et var, mozzarella var. Normalde başka peynirler koyuyorlar ama mozzarella koymalarının sebebi hem güzel erimesi hem de damakta güzel tat bırakması. Çoğu yerde kaşar peyniri koyuyorlar biliyorum. Bence kaşar peynirinden çok daha lezzetli bir peynir. Şimdi pleskavese'yi şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi aşırı güzel, içinde kuru etiyle bir köfte. Hemen tadına bakıyorum. İçindeki kuru et isli olduğu için is tadı çok güzel geliyor. Dışındaki köftenin de kömür tadı çok güzel geliyor. Yani damakta bıraktığı tat gerçek bir et lezzeti. Onu da böyle isli kömür tadı olan çok güzel pişirilmiş bir köfte. Çok fazla pişirmemişler içini. Daha doğrusu içi çok güzel sulu kalmış. Dışını çok güzel mühürlemişler. Dolayısıyla pleskavica'yı ben çok beğendim. Şimdi bu normalde iftar menüsünde olan bir tabak. Ya bunun yanında başka şeyler de var tabii ki. İkramları var, çorbaları var, soka getiriyorlar. Normalde Ramazan sonrasında geldiğinizde yine karışık tabak olarak alabiliyorsunuz. Bu soka yanında ikram olarak geliyor. Ekstra söylemek isterseniz de söyleyebiliyorsunuz. Ramazan'da gündüzleri açıklar ama iftar saatine rezervasyon yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda hemen şu yan tarafta İspark, otopark var. Onu da belirtmiş olayım. Yani geldiğiniz zaman
aracınızı çok rahat park edebilirsiniz. Ramazan'da 2 farklı günde Balkan müzikleriyle böyle farklı ezgilerle gerçekten güzel bir Balkan günü yapacaklar. Ramazan sonrasında da ara sıra yapıyorlar. O yüzden sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Onu da aşağı yazalım. Gördüğünüz zaman hani şu tarihte yapılacak dedikleri zaman her zaman yapmıyorlar. Ama yaptıkları günlerde burası bir curcuna oluyor. Hakikaten çok eğlenceli oluyormuş. Onu da ilgi duyuyorsanız belirtmiş olayım. Şimdi köftenin içeriğine gelelim ama öncesinde bunu ağzıma atayım. Pleskavisa'da kuru et, mozzarella ve aynı zamanda dana döş var. Dana döşün haricinde memleketten gelen bir baharat karışımları var. Sordum ama çok söyleme taraftarları değillerdi ama kendilerine özgü olduğunu söyleyebilirim. Damakta çok güzel bir tat bırakıyor. Cevabı da aynı şekilde. Onda da dana döş, aynı zamanda o baharatlardan var. Ekmek var, tuz var, karabiber var. Kasap köftede ekstra olarak soğan var. Şimdi kasap köftenin tadına bakmamıştım. Onun da tadına bakmış olayım. Evet, çok güzel gözüküyor. Bir kere çiğnemesi çok kolay bir köfte ve gerçekten içi sulu bir köfte. Bunda soğan olmasına rağmen çok baskın değil. Etin tadının önüne geçmiyor. Bence çok güzel ayarlamışlar dozajını. Bu da böyle tam pideyle yenilecek tarzda ya. Hani baksana birebir uyuyor. O yem parça. Ben bunun arasına bir de burada bir baharat var. Daha doğrusu çeşni var. Ondan katmak istiyorum. Vegeta ismi. Bilenler vardır mutlaka. Bu böyle farklı otlar, farklı kurutulmuş sebzelerin olduğu bir baharat çeşnisi. Bence çok lezzetli ve genellikle şey diyorlar böyle kızartılmış bir ekmeğin üzerine tereyağı sür, üzerine bundan koy, götür. Bu bölgeye geldiğiniz zaman marketlerde de bulabilirsiniz burada. İsmi Vegeta. Mavi bir poşeti var ama sapsarı renkte. Biraz böyle tuz gibi, biraz daha böyle tadı çeşitlendiren, damakta farklı tatlar almanızı sağlayan güzel bir baharat. Güzel. Bununla sokayı çok yakıştırıyorum ben. Sokaya baksana. Altında böyle kaymağın izi kalıyor. Sonradan ayrılıyor. Çok güzel. Bazı sokalar çok tuzlu olabiliyor. Ya da çok asidik bibere sahip oluyor. Bunun dengesi çok iyi. Gerçekten beğendim bunu. Valla çok güzel, çok keyif aldım. Ben isterseniz adisyonu isteyeyim. Adisyonun yanına bir de orada trileçe gördüm. Şimdi malum Bayrampaşa lezzet rehberi çekiyor. Trileçesiz olmaz. Kapanışı onunla, çayla ve hesapla beraber yapalım. Adisyonumuz geldi. Şimdi normalde teker teker size söyleyeceğim ne yediğimi. Ama burada bir iftar menüsü var. Bundan da bahsedeceğim. Şimdi benim yediğim tabakta karışık bir köfte tabağı vardı. Yarım porsiyon cevabi 240 lira. Yarım porsiyon kasap köfte 240 lira. Kuru etli pleskavisa 560 lira. Trileçemiz 100 lira. Ayranımız vardı 50 lira. Çay ikram. Toplamda 1190 lira. Ama iftar menüsü olarak gelirseniz yani şu son bir haftada gelip yemek isterseniz hem çorba, hem piyaz, hem salata hepsi dahil kişi başı 950 lira. Tatlısı da içinde bu arada. Bence bu şekilde avantajlı oluyor. İftara gelirseniz bunu da değerlendirmiş olursunuz. Şimdi trileçe yani 3 sütlü tatlımıza geliyoruz. Şimdi ben trileçeyi seviyorum. Yalan yok. Karamel tatları, süt tadı, beğendiğim, sevdiğim şeyler. Ve bu da çok güzel. Gerçekten güzelmiş. Abi her yerinden süt çıkıyor. Bugün ne tatlı yedik be Muhammed. Dondurmalar. Hala sabahki simit boğaça beni mahvetti. Bak düşündükçe yarın tekrar mı gitsem diyorum. Bir de Ramazan'da kapalıymış ya. Ramazan öncesinde yeriz birkaç tane daha. 2-3 gün daha giderim ben. Benim midemi de yakmadı. Midemizi hiç yakmadı. Evet. Önemli özelliklerden biri bu. Normalde hamur içi hamur yediğin zaman kötü olur. Mesela bu yediğim köfte de çok güzel. Damakta hiç vakit kaybetmeden gönderiyorsun ve sindirimi çok rahat. Şişkinlik yapmıyor. Genellikle gluten bende şişkinlik yapıyor. Ama ona da katlanıyoruz videolarda biliyorsun. Seviyoruz. Hem gluteni hem köfteyi hem kuru eti. Ben şimdi buradan çıkarım çok güzel alışverişimizi de yaparım. Sana da hem dondurma alırız hem kuru et alırız. Hem böyle isli et bir şeyler alırız yani değil mi? Hep beraber alırız. Peki o zaman bir videonun daha sonuna geliyoruz. Aynı zamanda Ramazan'ın da sonuna geliyoruz. Bu Ramazan ayı içinde izlediğiniz son video diyebilirim. Ayın 19'unda yani önümüzdeki hafta Perşembe bayram videosuyla karşınızda olacağız. O da özel bir video olacak. Hiç merak etmeyin. Çok güzel bir video hazırlıyoruz sizler için. O yüzden şimdilik bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta Perşembe saat 19'da görüşürüz. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum.